for the dons in charge. Greatness only, living that you want is large. Look to the future, forget the past. You know we passed it. You talk too much, you grasped it. Went over your head, didn't grasp it. Get it, switch that one no basket. You're not ready for the truth, I ask it. Yo, we got the vibes all night that lasted. Herkese merhabalar meraklı kuş severler. Bu hafta yine çok güzel, çok keyifli bir inceleme videosuyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzda sıradan çektiğiniz çok basit bir görüntüyü bile sinematik etkiye sahip harika içeriklere dönüştürebileceğiniz KNF Concept'in manyetik filtre lens kitini tanıtacağım. Bu sette anamorfik lens, geniş açı lensi, makro lensi ve farklı stop değerlerinde ND filtreler mevcut. Peki bu kullandığımız filtre ve lensler gerçekten güzel bir etki yaratıyor mu? Çekimlerinize artı değer katıyor mu? Görüntülerinize sağlayacağı değer gerçekten ücretini hak ediyor mu? Bu sorulara hep birlikte cevap bulmaya çalışacağız ve kesinlikle şu iddiada bulunuyorum. Bu videoyu izledikten sonra mutlaka bu lenslerden en az birine sahip olmak isteyeceksiniz. O zaman lafı çok fazla uzatmayalım. Haydi hep birlikte lenslerin testlerine ve detaylı incelemelerine başlayalım. Videoma başlamadan önce her video öncesinde yaptığım küçük nacizane minnak ricamı yeniliyorum canlar. Eğer bu video vesilesiyle sizi kanalımda ilk kez misafir ediyorsam kanala bir aboneliğiniz, videoya bir beğeniniz, aşağıya güzel bir yorumunuz şöyle alnımızın terini silmek anlamına gelir. Sorunuz, tavsiyeniz varsa da ister yorumlar bölümünden isterseniz de aşağıda verdiğim Instagram adresimden rahat bir şekilde sorularınızı sorabilirsiniz. Çayımız, kahvemiz, çorbamız boldur. Gelin hep birlikte Instagram'da da iki lafın belini kıralım. Şimdi videoya geçiyoruz. Şöyle konuya ufak bir girizgah yapacak olursa bildiğiniz gibi çok uzun zamandan beri DJI Osmo Pocket 3'ün ayarları, aksesuarları, sinematik çekim teknikleri gibi birçok konuda içerik üretiyorum ve kanalımda en popüler içerikleri genelde Pocket'la alakalı içerikler, videolar oluyor. Bunu da sizi de bu konuda haklı görüyorum çünkü Pocket 3 gerçekten çok kompleks bir cihaz. Ayarlarını, aksesuarlarını, çekim tekniklerini güzel kullandığınızda gerçekten en pahalı kameralara taş çıkaracak görüntüler elde edebiliyorsunuz. Ve ben de bu işi bir adım daha öteye götürmek isterim. Normalde bildiğiniz gibi ben halihazırda Pocket nezdinde bir yılı geçkin süredir VND filtreler olsun, mist filtreler olsun bunları aktif olarak kullanıyorum. Fakat son zamanlarda Kentfade firmasıyla gelişen işbirliğimiz neticesinde artık bu aksesuarlara daha kolay ulaşabiliyorum ve sizlere daha fazla içerik sunma hakkına sahip oldum. Bu videomda gerçekten içeriklerinize çok güzel artı değerler katacak. Benim bile kullanırken ulan ben bu filtreyi, bu lensi daha önce niye kullanmamışım dediğim çok güzel lensler tanıtacağım. Haydi şimdi hep birlikte sıradan lensleri, testleriyle, incelemeleriyle, yorumlarımla birlikte denemeye başlayalım. Şimdi ilk bahsedeceğimiz lens Kentfade'in geniş açı lens. Bu tabii ki DJI Osmo Pocket 3 kullananların zaten hali hazırda elinde Pocket 3'ün geniş açı lensi oluyor. Ben de zaten bu sürece kadar DJI Osmo Pocket 3'ün geniş açı lensini kullanma gayreti içerisindeydim. Fakat gördüğüm bazı uyumsuzluklar vardı. Bu uyumsuzlukları nasıl çözeceğimi yeni filtre seti geldiğinde çok rahat bir şekilde öğrenmiş oldum. Şimdi gelin lensle alakalı yorumlarıma ve o çözümlediğim sorunlara birlikte değinelim. Şimdi geniş açı lensleri niye kullanmalıyız? Bu videoyu ilk defa izleyen veya cihaza ilk defa sahip olanlar için söyleyeyim. Geniş açı lensi özellikle vloglarda, tarihi, mimari çekimlerde, doğa çekimlerinde ekrana, kadraja daha fazla nesne sığdırmanızı sağlayan ve bu sayede izleyicinin sizin çektiğiniz dünyayı daha detaylı bir şekilde ele almasını ve aynı zamanda sizin de izleyiciyi videonun içerisinde daha rahat bir şekilde çekebildiğiniz içerikler oluyor. Özellikle bunu ben vloglarda çok sık bir şekilde kullanmayı tercih ediyorum. Hiçbir detayı kaçırmamak adına. Bu bir kere cebimizde dursun. Bunun dışında piyasada aslında bol miktarda farklı markaların lensleri mevcut. Siz bunlardan herhangi birini de kullanabilirsiniz fakat ben şu an elimdeki DJI'ın hali hazırda kullandığım geniş açı lensiyle Kentfade'in üretmiş olduğu geniş açı lensini ufakça bir karşılaştırmak istiyorum. Şimdi öncelikle DJI'ın hali hazırda kullanmış olduğumuz geniş açı lensinin özelliklerinden bahsedecek olursak. Lens 108 derecelik bir geniş açı alanına sahip. Bu da aşağı yukarı 16 milimetrelik bir objektife denk geliyor bizim açımızdan.
karşımızda. Yine lens hali hazırda Osmo Pocket 3 için üretildiği için onun tamamen optik imaj stabilizasyonuyla uyumlu bir şekilde çalışıyor. Distorsiyon yani gürültü azaltma özelliği bir hayli başarılı, fakat dediğim gibi 108 derecelik bir açı çoğu yerde aslında sizi çok da mutlu etmeyebilir. Çünkü her ne kadar geniş açı lensi de olsa 108 derecelik bir açı günümüz şartlarında dar açı olarak kalıyor. Özellikle araç içi inceleme videoları çekenler, araç içinde hareketli videolar çekenler bu açının ne kadar dar olduğunu az çok benim bu söylemlerimden fark edecekler. Manyetik bir mekanizmaya sahip DJI'nin lensi de, yani mıknatıslı bir şekilde takılıyor. Fakat bildiğiniz gibi geniş açı lensleri diğer lenslere nazaran biraz daha kalın olduğu için lensi DJI Osmo Pocket 3'ün üzerinde takılı unutmamaya gayret edin. Her ne kadar cihaz kendini ona göre ayarlasa da kılıfına takarken ufak tefek sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bu da yine cebinizde bulunsun. Gelelim uzunca bir süredir teste tabi tuttuğum Kent Fade'in geniş açı lensine ve bu lensin özelliklerinden bahsetmeye. DJI'nin lensinde 108 derecelik bir açı elde edebiliyorken Kent Fade'in lensinde 120 derecelik oldukça geniş bir açıya sahip oluyorsunuz ki lensin de karşılaştırmalı testlerinde benim de gördüğüm bu. 108 ile 120 derece arasında bariz bir açı farkınız oluyor ki bu da bence Kent Fade açısından oldukça önemli bir özellik. Yine bu lensimizde özellikle geniş açının bize vermiş olduğu bağımsızlıktan dolayı vlog çekimlerinde, mekan çekimlerinde, özellikle araç içi çekimlerinde bir hayli geniş bir açı sunuyor. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bunun dışında yine Kent Fade'in lensi de manyetik olarak bağlanıyor ki zaten Kent Fade ürünlerini kullananlar bilirler. Tamamen manyetik tasarım üzerine kurmuş. Tabii ki şunu da söylememde fayda var. Geniş açı lensinin verdiği geniş açı miktarı arttıkça kenarlarda balık gözü dediğimiz o etki biraz daha belirgin görünmeye çalışıyor. Fakat ben şunu da gönül rahatlığıyla söylüyorum. Siz de izleyince göreceksiniz. Balık gözü etkisi neredeyse yok denecek kadar az ki zaten geniş açı lenslerinde maalesef bu etkiyi hepimiz maruz kalıyoruz. Tüm bunların dışında özellikle şu noktaya değinmek istiyorum. Ben zaten halihazırda Kent Fade lenslerini uzun süredir kullanıyorum. Özellikle mist filtreyi ne kadar sık kullandığımı görüyorsunuzdur. Mist filtre sayesinde bakın şu arkadaki ışıklar falan daha puslu, daha buğulu gözüküyor ve yüzde de bir miktarda olsa hafiften makyaj yapıyor. Yani teni soft göstermeye yarıyor. Ben bu lensi kullanmayı çok seviyorum. Fakat şöyle bir sınırlılığımız vardı. Kent Fade'in lenslerindeki manyetik sistemle DJI'nin lenslerindeki manyetik sistemler bildiğiniz gibi birbiriyle uyumlu değil. Yani siz geniş açı lensini DJI'den kullanıp bunun üzerine Kent Fade'in mist filtresini, ND filtresini takamıyorsunuz. Mıknatıslar birbiri üzerine geldiğinde lensleri çapraz olarak döndürüyor ve görüntüde sıkıntılar yaratabiliyordu. Fakat eğer sizin kullandığınız lensler tek bir markaya aitse, yani Kent Fade'e aitse, bütün lenslerin kendi içerisindeki mıknatıs sistemleri birbirine uyumlu olduğu için siz bir tane, iki tane, üç tane lensi ucuca ekleyerek birlikte komplike şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani bu yönden şu tavsiyede bulunabilirim. Ne marka lens alıyorsanız alın, mutlaka aynı markanın tüm serisini kullanmaya çalışın. Büyük kolaylık sağlayacaktır size. Sıradaki lensimiz kullanımında aşırı miktarda eğlendiğim ve gerçekten çekimlerinden keyif aldığım bir lens. Anamorfik lens. Hadi gelin hep birlikte bu lensi inceleyelim. Anamorfik lens dediğimiz şey aslında 2. Dünya Savaşı'nda tankların periskoplarından dışarıyı görmek için bakan askerlerin daha geniş açıya sahip bir görüş elde etmesi için oluşturulmuş bir lens çeşidi. Ve bu lens savaş sonrasında da sinema sektörünün çok fazla ilgisini çekiyor. Çünkü aynı kadraja çok daha fazla insan, çok daha fazla hareket, çok daha fazla duygu katabildiğiniz için bu en boy oranı sinema sektöründe çok ciddi miktarda rehavet görüyor ve zaten bu geniş açıya sahip anamorfik lenslerle filmler çekilmeye başlandığında hepimizin şahit olduğu videonun üzerinde ve altında o siyah kesit, o sinematik boşluk dediğimiz boşluk anamorfik lensler sayesinde sinema sektörünün içerisinde kendisine yer buluyor. Yani bu lensi kullanıyorsanız öncelikle çok ciddi miktarda
boyutlarda bir kadraja sahip oluyorsunuz. Hatta geniş açı lensinden daha geniş bir açıya sahip oluyorsunuz. Özellikle sosyal medya olarak YouTube'da gördüğünüz birçok video ve film sekansı anamorfik lenslerle çekiliyor. Fakat burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Anamorfik lensler bizim standartta alışık olduğumuz 16'ya 9 formatından farklı bir en boy oranı formatında videolar kaydettiği için normalde videoyu standart olarak Premiere'de, Final Cut'ta veya DaVinci'de düzenlemek istediğinizde basık, çok dar halde görebiliyorsunuz. Bunun için bu tarz videoların ayarlar bölümünde anamorfik özelliği açmanız ve videonun en boy oranının eski haline dönmesini sağlamanız gerekiyor ki o yukarıdan ve aşağıdan sinematik boşluğa da otomatik olarak sahip olmanız için. Anamorfik lenslerin bir diğer özelliği ise hepimizin böyle filmlerde falan dikkatimizi çeken o lens flare, yani o lens parlaması özelliğini kadrajımıza, videolarımıza dahil edebilmemiz. Özellikle buradan birçok takipçim var biliyorum. Araba modifiye, araba videoları çekenler veya işte kısa film çekenler. Siz de bir arabanın far ışığının ya da sokak lambalarının ışığının o lens flare efektine sahip olmasını istiyorsanız anamorfik lensleri kesinlikle videolarınıza katmalısınız. Özellikle sunduğu daha geniş kadraj bakımından ve bizlere sunduğu lens flare efekti açısından da anamorfik lensler videolarınıza kesinlikle bir artı değer katacaktır. Ben kullanana kadar gerçekten bu kadar etkileneceğimi düşünmemiştim. Fakat bundan sonra özellikle vlog videolarında ve dış mekanda çektiğim videolarda elimden geldiğince araya anamorfik lenslerle çekilmiş videolarda eklemeye çalışacağım. Videonun bu bölümünde sizlere videoma da sponsor olan Kent Fate ya da bilinen ismiyle KNF Concept'ten kısaca bahsetmek istiyorum. KNF Concept, videografırlardan fotoğrafçılara, drone pilotlarından influencerlara, gezginlerden günlük hayatta çekim yapanlara kadar çok geniş yelpazede kullanıcı için ürünler tasarlayan global bir şirket. Eğer yaptığınız çekimler için kamera ekipmanları, lensler, filtreler, aksesuarlar, sırt çantaları, monopodlar veya tripodlar arayışındaysanız Kent Fate markası gerçekten bu durum için mükemmel bir seçenek olacaktır sizlere. Daima yüksek kaliteyi uygun fiyata sunma prensibiyle yola çıkan Kent Fate'in fiyat performans odaklı ürünlerini kullandığınızda daha profesyonel çekimlere ve daha detaylı görüntülere sahip olacaksınız. Eğer kentfate.com'dan isterseniz kentfate.com.tr'den DJI Osmo Pocket 3 için üretilmiş birçok aksesuara ve bu lens kitine çok rahat bir şekilde erişip satın alabilirsiniz. Ayrıca markayla yaptığımız bu işbirliği neticesinde ister kentfate.com.tr'den isterseniz kentfate.com'dan yaptığınız alışverişlerde sepetinizde indirim kodu bölümüne meraklı kodunu yazdığınızda tüm sepetinizi kaplayan ürünlerinizde ekstra %20'lik de bir indirimin sahibi olacaksınız. Videoma sponsor oldukları ve bu güzel lensleri sizlere tanıtmama vesile oldukları için Kent Fate'e, KNF Concept'e çok teşekkür ediyorum. Şimdi videoya devam ediyoruz. Sıradaki lensimiz 10x'lik bir makro lens. Kent Fate'in üretmiş olduğu bu makro lensi gelin hep birlikte tecrübe edelim. Şimdi sizi Pocket 3 ile çekebileceğiniz bambaşka bir dünyaya götüreceğim. Gerçekten bu lenslerin ve filtrelerin incelemesi süresince en fazla kullandığım lens 10x'lik bu makro lens oldu. Özellikle bilim insanlarının mikroorganizmaları incelemek için ürettiği bu lensin gerçekten DJI Osmo Pocket 3 gibi bir kameraya kattıklarına gördüğünüzde siz de çok şaşıracaksınız. Fakat şunu bilmenizde fayda var. Makro lensi takarak standart vlog videoları, ürün videoları çekemezsiniz. Çünkü makro lens sadece 2-2,5 santim yakınlıkta ürünleri ve nesneleri netleyebildiği
çekebildiği için ve tüm detaylarıyla çekebildiği için tamamen bir yakın açı lensi. Yani bununla ağacın, bir yaprağın, bir su damlasının, bir ürünün tüm detaylarını en ince ayrıntısına kadar çok rahat bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Ve bu makro lens sadece video boyutunu değil, DJI Osmo Pocket 3'ün fotoğraf makinesi boyutunu da çok güzel bir hale getiriyor. Ben bu kısa süre zarfında oldukça fazla makro fotoğraf çektim ve makro fotoğraf çekmek gerçekten farklı bir alışkanlık ve farklı bir haz. Bir ürünü yakından görmek, çok detaylı görmek, bir yapraktan damlayan su damlasının o berraklığını çekebilmek gerçekten sosyal medya için içerik üretiyorsanız size çok farklı kadrajlar, çok farklı perspektifler kazandıracaktır. Ve şunu da belirtmem gerekiyor. Özellikle geçtiğimiz günlerde DJI Osmo Pocket 3'e gelen ve Met Tele özelliği olarak adlandırılan bu 2 kat arttırılmış zoom ve optik düzenleme sayesinde 10x'lik bir makro lensi Met Tele özelliğini aktif ederek kullandığınızda çekim gerçekten bambaşka bir yakınlık seviyesine uğruyor. Şimdi gelin bu makro lenslerle çektiğim detaylı videoları ve fotoğrafları sizlere göstereyim. Kararı siz verin. Sırada inceleyeceğimiz ürünler ND filtreler. Haydi gelin Kenfeit'in üretmiş olduğu ve bu set içerisinde dahili olarak bulunan 3 adet ND filtreyi hep birlikte inceleyelim ve testlerine bakalım. Profesyonel hayatta video çekenlerin en çok dikkat ettiği kurallardan birisi 180 derece kamera kuralıdır. Bunun tabii birçok farklı ismi var ama 180 derece aklınızda kalsın. Peki nedir bu kural ve neden önemlidir? Gelin şimdi kısaca ondan bahsedeyim. Ben aslında daha önceki videolarımda, VND filtre videolarımda bu 180 derece sinema açısı kuralından çok sık ve detaylı bir şekilde bahsetmiştim. Basitçe bu videoda yine onu özetlemek gerekirse çektiğiniz FPS değerinin 2 katı oranında shutter yani enstantane değerini ayarlamanızla oluşan bir çekim yöntemi. Yani şu oluyor, ben şu an videoyu 30 FPS çekiyorum ve ben eğer shutter'ımı, enstantanemi 1/60'a ayarlarsam 180 derece kamera açısı kuralını kullanmış oluyorum. Peki bu kural niye bu kadar önemli ve videolarınıza ne katıyor? İnsan gözünün nesneleri algılamasında bir hareket bulanıklığı özelliği var. Yani biz birçok hızlı hareketi gözümüz sayesinde bulanık görerek aslında o motion blur yani lens bulanıklığı, hareket bulanıklığı efektini gözlerimizde dahili olarak taşıyoruz. Fakat siz eğer DJI Osmo Pocket gibi veya farklı bir kamerada otomatik pozlamada, otomatik enstantane değerlerinde görüntüler çekiyorsanız kamera içerisine aldığı ışık miktarını ayarlayabilmek adına enstantane değerlerinizi çok yüksek değerlere çıkarabiliyor. Özellikle güneşli bir ortamdaysanız ve maalesef görüntülerimizde bu motion blur efektini kaybediyoruz. Peki bu motion blur efektini elimizden ne çıkıyor? Çektiğiniz videoları izleyen insanların hareketlerde bir kesiklik, hareketlerde bir kopukluk algılamasına yol açıyor ve insan gözüne yakın olmayan çekimleri yayınladığınızda bu karşı taraf açısından çok ilgi çekici bir hal almıyor. Fakat siz enstantane değerini 180 derece sinema açısı kuralına göre ayarlarsanız ve kameranızın üzerinde bir ND ya da VND filtre yoksa o zaman da çok patlak, aşırı şekilde ışıklı bir görüntüye sahip oluyorsunuz ve bunu maalesef post prodüksiyona da kurtarma ihtimaliniz yok. İşte bu yüzden enstantane değerini FPS değerinizin 2 katını ayarlayabilmek adına biz ND ya da ayarlanabilir ND olarak bilinen VND filtreleri kullanıyoruz. Bu sayede izleyenlere kendi gözleriyle gördükleri, günlük hayatta gözleriyle algılayabildikleri o bulanıklık efektleri
fikrini daha rahat aktarmış oluyoruz ve gerçekten çekimlerinizde çok güzel bir artı değer katmış oluyorsunuz. Ayrıca doğru stop değerine sahip ND filtreleri günün doğru saatlerinde kullanırsanız gerçekten renk doygunluğu olarak da çok güzel, çok keyifli videolar elde etme şansına sahip oluyorsunuz. Velhasıl videonun kapanış bölümüne gelecek olursak, eğer sizler de çekimlerinize artı değerler katmak istiyorsanız, daha profesyonel, daha sinematik çekimler yapmak, yaptığınız çekimlerle para kazanmak, belli bir sektöre giriş yapmak veya sosyal medya içerisinde diğerlerinden bir tık daha önde olmak istiyorsanız kesinlikle DJI Osmo Pocket 3 için lens kitleri kullanmanızı tavsiye ederim. Tabii ki bakın, bu benim kişisel tavsiyemdir. Videonun altına şu tarzda yorumlar gelebilir, onlara da önden cevap vermiş olayım. Ya abi, bu cihaz çok kompakt değil miydi? Niye lens takmak gerekir mi? Filtre takmak gerekir mi? Gibi sorular gelebilir. Tabii ki de kullanmak zorunda değilsiniz. Yani bu cihazı filtre olmadan, lens olmadan kullanan bir dünya insan vardır. Nacizane yine videolarınızın diğerlerinin videosundan bir adım önde olmasını istiyorsanız, sinematik videolar çekmek istiyorsanız bence bu lens kitlerinden birine sahip olmalısınız. İster bu lensleri kit halinde satın alabilirsiniz, isterseniz de tek satın alabilirsiniz. Videolarda gördüğünüz detaylıca, teferruatlıca anlatmaya çalıştım. Zaten bu lensleri şu an kısa süredir kullanıyorum. Bundan 6 ay sonra, 1 yıl sonra mutlaka uzun kullanım testlerini ve gördüğüm dezavantajları yine videomda belirtirim. Şimdilik bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet.